Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni ve evrimi ile ilgili videolara devam ediyorum. Dilin kökeni ve evrimini anlamak bakımından evrim teorisi ışığında konuları ele alırken dikkat etmemiz gereken iki boyut olduğundan zaman zaman söz ediyorum. Bu boyutlardan birisi milyonlarca yıllık evrimsel süreçte bugünkü insan dilinin mekanizmalarını, yapılarını, organlarını oluşturan evrimsel süreç. En basit canlılardan başlayarak değişik hayvanların iletişim sistemlerini ele alırken zaman zaman işlemeye çalışmıştım. Fakat dilin bir de ortaya çıktıktan sonra, yani kesin olarak tarihini bilmesek de Homo sapiens sapiens ile birlikte 50 bin yıl içerisinde bugünkü anlamıyla sese dayalı konuşma biçiminin evrimleştiğine yönelik iddialar var. Bu konunun ayrıntılarını henüz netleştirmek mümkün olmasa da insan dillerinin olağanüstü verimliliği ve çok kısa sürede yeni dillerin ortaya çıkması, bu dilleri ortaya çıkaran koşullar ortadan kalktığında da bu dillerin hızla yok olmaları bize aslında şunu gösteriyor. Bir yandan evrimsel süreçte milyonlarca yıllık geçmişe dayanan insan dilinin temellerinin atıldığı evrimsel, biyolojik, genetik bir süreç. Bir yanda da bu dillerin insan dilini oluşturan, yani sese dayalı konuşma biçimi temelinde gelişen dilin son dönemlerdeki aşırı üretkenliği, yani çok sayıda dilin hızlı biçimde birbirlerinden türeyebilmesi. Yeryüzünde yaklaşık 7.000 dil bulunduğunu, bu kadar çok dilin bulunmasının nedeninin ne olduğunu açıklamaya çalışmıştım. Bununla ilgili videomu izleyen arkadaşlar bu dilleri doğuran süreçlerin nerelerden kaynaklandığını açıklamaya çalıştığımı hatırlayacaklardır. Bir önceki videoda da diller arasında basit gelişmiş, modern ya da ilkel dil ayrımının olmayacağını, aslında bütün dillerin potansiyel olarak aynı insani iletişim sisteminin araçlarına sahip olduğunu, çünkü bunun bir genetik, biyolojik bir süreç olarak insan türünün beyninde bununla ilgili belli yapıların, organların ve mekanizmaların oluştuğunu anlatmaya çalışmıştım. Şimdi Pira dilini örnek vererek geçen videoda anlatmaya çalıştığım konularda birkaç nokta biraz belirsiz kaldı. Onlarca yıldır Pira dili çevresinde dönen tartışmaların çoğunu anımsayacağınız gibi ben pek önemsemedim. Yani Pira dilinin evrensel dil gramerine uyup uymadığı, bunu çürüten bir örnek olup olmadığı tartışmasına hiç girmemiştim. Çünkü bunun önemli bir tartışma konusu olmadığını söylemiştim. Bazı arkadaşlar bu tavrımı pek kavrayamadılar. Daha doğrusu ben o videoda bunun gerekçelerini temellendiremedim. Şimdi bu videoda bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Dilin kökeni ve evrimini anlatırken işaret dillerinden söz ettiğimizde Pidgin dilleri ve onlardan türeyen Kreol dillerden söz ettiğimi hatırlarsınız. Pidgin dilleri genel olarak farklı toplulukların, yani farklı diller konuşan toplulukların bir araya geldiği, ağırlıklı olarak ticaret yolları üzerindeki temas noktalarında ortaya çıkan dillerdir. Bunlar birbirlerinin dillerini hiç anlamayan tüccarların anlaşabilmek için ilişkide olan dillerden, diyelim 2 ya da 3 dil olabilir bu, belli kelimeleri, yapıları alarak basit bir dil geliştiriyorlar. Buna Pidgin dilleri diyoruz. Bu Pidgin dilleri zamanla eğer belli bir bölgedeki yaşayan topluluğun ana dili haline geliyorsa da bu dillere Kreol dilleri diyoruz. Bunun dünyanın değişik köşelerinde sayısız örnekleri var. Yani İngilizcenin etkisiyle, İspanyolcanın etkisiyle, Portekizcenin, hatta Hollanda Felemenkçenin etkisiyle oluşan böylesi Pidgin diller ve bunlardan türeyen Kreol diller olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda
değişik dillerin ortaya çıkmasında işaret dillerinin kendiliğinden gelişen süreçte farklı bir biçime ulaşarak bağımsızlaştıklarını ve belli dillerin oluştuğundan da söz etmiştim. Şimdi bu söylediğim konularla ilgili son yıllarda oldukça cazip ve tartışma konusu olan bir örnek var. Avustralya'da Warlpiri diye bir halk var. Bu halk aslında beyaz sömürgeciler Avustralya'ya yerleştikten sonra tıpkı Amerika'da olduğu gibi sömürgeciler yerli halkı yerlerine ne diyorlar ve bunları ülkenin kırsal kesimine, hatta kırsal kesimden de öteye, çöllere, ıssız yerlere sürüyorlar. İşte Warlpiri halkı da bu halklardan birisi. Yani Avustralya'nın yönetimini ele geçiren sömürgeciler 1950'lerden sonra bu halkı yaşadıkları bölgeden sürgüne gönderiyorlar. Ve sürgüne gönderdikleri yer aslında Avustralya'nın Outback denilen, yani taşranın da ötesinde ıssız, hemen hemen hiçbir yerleşimin olmadığı çöllere, tamamen ıssız yerlere bu halkları yapıyorlar. Tabii Warlpiri halkı zaman zaman buna direniyor, geri dönmeye çalışıyorlar. Fakat sonuçta ateşli silahları olan sömürgecilerle baş edemiyorlar ve ülkenin ıssız çöllerinden birisinin kenarında yaşamak zorunda kalıyorlar. Tabii gel zaman git zaman süreç değiştikten sonra son dönemde Avustralya hükümetinin de desteklediği bazı kuruluşlar bu topluluklarla ilgilenmeye başlıyorlar. Bunlardan birileri de çocuklarına eğitim vermeye çalışıyorlar ve eğitim vermenin doğal bir sonucu olarak da çocuklara İngilizce öğretmek istiyorlar. İngilizce öğretmek için öğretmenler gönderiyorlar. Bu öğretmenler çalışıyorlar, çabalıyorlar. Fakat son yıllarda, son 10-15 yıllık süreçte bu öğretmenlerden bazıları bu Warlpiri halkından öğrencilerin bazı kelimeleri farklı biçimde söylediklerini, hatta sadece kelimeleri farklı söylemekle kalmayıp kendi aralarında bir tür dil geliştirdiklerini fark ediyorlar. Şimdi Warlpiri halkının kendi dili var. Aborjin dili. Biliyorsunuz Avustralya yerlilerine aborjinler deniyor. Şimdi Warlpiri dili var. Bunlara öğretilmeye çalışılan İngilizce dili var. Artı o bölgede, yani oraya yakın bölgede geçmişten bu yana gelişmiş bir Kreol dil var. Yani bu Kreol dili biraz önce anlatmaya çalışmıştım. Yani Pidgin dilleri belli bir bölgedeki halkın ana dili haline geliyorsa buna Kreol dil diyoruz. Şimdi bu Warlpiri çocuklar 3 dil ortamında yaşıyorlar. Bir, kendi köylerindeki, kendi yaşadıkları bölgedeki Warlpiri dili, Kreol dil, üçüncüsü de İngilizce. Şimdi bu çocukların farklı bir dil konuştuklarını anladıktan sonra kayıtlar tutulmaya başlanılıyor. Epey bir uğraşılıyor. Bunun sonucunda öyle basit bir Pidgin dili falan olmadığı, tam tersine bu çocukların tamamen özgün, yepyeni bir dil geliştirildikleri görülüyor. Ve bu dile Light Warlpiri adı veriliyor. Light biliyorsunuz İngilizce'de çok değişik anlamlara geliyor. İnce, hafif, ışık, zayıf, güçsüz. Dolayısıyla Light Warlpiri, zayıf Warlpiri ya da güçsüz Warlpiri ya da hafif Warlpiri olarak çevrilebilir. Artık o tercihe bağlı bir konu. Şimdi bu dilin böylesine özgün bir hale gelmesinin kuşkusuz belli koşulları olması gerekiyor. Bu koşulların en başında birincisi bir otorite yokluğunun olması gerekiyor. Yani belli bir otorite varsa, bu ister toplumsal baskıyla, ister devlet yapılanmasıyla, isterse
başka bir sömürgeci gücün baskısıyla olsun, bir baskı ortamında kendiliğinden böylesi bir dilin ortaya çıkması çok zor. Fakat az önce anlatmaya çalıştığım gibi Avustralya'nın ortasındaki ıssız, kervan geçmez, yol geçmez, çöl ortamında çok uzak bir yöre sürülmüş Valpiri halkının yaşadığı bölgede zaten bir denetim, otorite hiçbir şey yok. Olmadığı için çocuklar çok rahat biçimde kendi ana babalarından duydukları Valpiri dili artı ilişkide oldukları Kreol dili konuşulanlar, bir de son dönemde kendilerini İngilizce öğretmeye çalışanların çabalarıyla karşılaştıklarında bulundukları üç dilli ortam içerisinde kendi köy yaşantılarında, kendi çevrelerinde yaşadıkları bölgede tamamen bağımsız ve özgür, tırnak içinde tabii bu bağımsızlık ve özgürlük, davranabildikleri için böylesi bir dili geliştirebiliyorlar. Bununla ilgili Valpiri dili, aborjinler diye yazdığınız zaman internette, YouTube'da çok sayıda video görebileceksiniz. Şimdi burada benim için önemli olan bir önceki piralarla ilgili anlattığım konuların burada da işin içinde olduğunu görüyoruz. Belli topluluklar belli dilleri geliştirdikten sonra eğer koşullar değiştiğinde, atıyorum bir adaya gittiklerinde ya da bir soykırıma uğradıklarında ya da bir tehcire uyguladıklarında, farklı birkaç topluluk bir araya geldiğinde ya da bunlardan hiçbiri olmasa bile bir topluluk bulunduğu bölgeden ayrılarak başka bir yere göç ettiğinde bile dillerin hızlı biçimde evrimleştiklerini ve yeni dillerin ortaya çıktıklarını, bunun mekanizmaları neler olduğunu anlatmıştım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu: çok sayıda dilin kolay biçimde ortaya çıkması ve aynı kolaylıkla da bu dillerin yok olması bize evrimsel olarak neyi anlatıyor? Bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor? Şimdi birinci olarak şunu söylememiz gerekiyor. İnsanın evrimi ortak kuzenlerimizden itibaren 6-7 milyon yılı aşan bir süreci kapsıyor. Homo sapiens sapiens'in evriminin tarihine baktığımız zaman ise yaklaşık 4,5-5 milyon yıllık bir süreç görüyoruz. Bu 4,5-5 milyon yıllık süreçte 20'ye yakın, hatta 21-22 insanımsı türün geldiğini, bunların bazılarının milyonlarca yıl hayatta kaldıklarını fakat hepsinin soylarının sonuçta tükendiğini anlatmıştım. Ve Homo sapiens sapiens'in ayakta kalmasını ve onu bugünlere taşıyan en önemli etmenin de günümüzde konuştuğumuz sese dayalı modern diller olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Çok uzun bir, milyonlarca yıllık bir süreçte gelişen dil yetisinin, bunun genetik, biyolojik altyapılarının ve mekanizmaların oluşmasının uzun sürecini göz önüne aldığımızda, daha sonra bu dilin ortaya çıkması için koşullar hazırlandıktan sonra hemen hemen yaklaşık 50 bin yıllık bir süreçten itibaren bu dillerdeki olağanüstü verimlilik ve üretkenlik artışı, sayının çoğalması bize ne gösteriyor? Bu aslında dilin kendi başına yalnızca biyolojik basit bir içgüdü olduğunu söyleyenler ya da dilin yalnızca toplumsal kültürel evrimin ya da koşulların ürünü olduğu söyleyenlerin yanıldıklarını gösteriyor. Biraz önce anlattığım gibi dilin evriminin bu iki boyutu aslında biyolojik, genetik, evrimsel süreç ile toplumsal, kültürel, tarihsel sürecin birbirini tamamladıklarını ve birlikte bugünkü gelişmiş dil yetisinin ortaya çıkmasını sağladıklarını görüyoruz. Ortaya çıkan ikinci önemli sonuç, bugünkü yaklaşık 7.000 dilin, geçmişte yok olan binlerce dili de düşündüğümüz, bu kadar çok sayıda dilin olmasının aslında bir gariplik olmadığını tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü dilin gelişmesi toplumsal, kültürel, çevresel koşullara doğrudan bağlı olduğuna göre bu koşulların değiştiği her yerde yeni dillerin kolayca boy vermesinde şaşılacak bir durum yok.
Şimdi bu söylediğimi anlayabilmek için ya da çarpıcı bir örnek olması açısından köpek ırklarından örnek vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi evcilleştirilen hayvan türleri içerisinde en çok ırksal çeşitliliği olan tür köpekler. Bugün yaklaşık dünya üzerinde 500 köpek ırkı var. Bu 500 köpek ırkının bazılarını incelediğinizde insanın dudakları uçukluyor. Hayret etmemek elde değil. Yani dünyanın en garip köpek ırkları, en ilginç köpekler vesaire diyerek internette arama yaptığınızda karşınıza çıkan, eminim ki birçoğunuz sizinle hiç görmediğiniz köpek ırkları karşısında çok şaşıracaksınız. Hatta korkuyla ürperebilirsiniz de. Çünkü öyle köpek ırkları var ki, örneğin yürüyen paspas denilen köpek ırkları var. Yani bu hayvanlar bildiğiniz bu saç bukleleri gibi paspaslar oluyor ya, onlar gibi. Ya da hiç tüysüz, kılsız köpek ırkları var. Ya da bazı köpek ırklarının sadece kafa ve boyun bölgelerinde insan saçı gibi yerlere kadar uzanan tüyler var. Fakat diğer taraflarında hiçbir şey yok. Peki bu kadar çeşitliliğin nedeni ne? Bu kadar çeşitliliğin nedeni insanların evcilleştirdikleri köpekleri zaman içerisinde kendi tercih, beğeni ve isteklerine göre yapay bir seçilime uğratmaları. Bildiğiniz gibi örneğin terrier cinsi köpekler vardır. Bunların bazısı Avrupalı soyluların kucak köpeğidir. Yani kışın soğuk havalarında bu hayvanları kucaklarına taşıyarak bir tür ısıtma torbaları gibi kullanıyorlardı. Normalde evcilleştirmenin belli gereklilikleri oluyor. Örneğin diyelim işte tavukları yumurtasına, etine, buduna, belli özelliklerine göre şey yapıyorsun. Köpeklerin de ilk başlangıçta herhalde bekçi köpeği olarak evcilleştirildi. Belki de çoban köpeği olarak ya da av köpeği olarak. Ama insanların doğrudan ihtiyaçlarına yönelik köpek ırklarının sayısı bilemediniz 10'dur 15 olması lazım. Bekçi köpeği, çoban köpeği, av köpeği, işte tazı, takip köpeği, kızak köpeği, böyle bir takım köpek ırkları, özelleşmiş köpek ırkları var biliyorsunuz. Fakat 500 köpek ırkının olması aslında tamamen insanların yapay biçimde bu hayvanları seçilme uğratarak soylarına müdahale etmiş olmalarıdır. Şimdi dillerin durumuna geldiğimizde hemen hemen aynı özellikleri görüyoruz. Nedir bu özellik? Örneğin toplumların gelişmesine baktığımızda dünya üzerine geçmişten bu yana çok aykırı, yani yaşamaları mucizeye bağlı olan ve sonuçta da yok olmuş bir sürü toplum var. Bu toplumların bazıları bizim bugün bildiğimiz insan toplumları standartlarının çok dışında standartlara bağlılardı. Örneğin bazıları ensest ilişkilere çok önem veriyorlardı. Yani endogami dediğimiz, dışarıdan hiç kimseyle evlenmiyorlar, sadece kendi topluluk içinden evleniyorlar. Ama biz genetik bilgilerimizle bugün biliyoruz ki eğer bir topluluk kendi içerisinde evlendiği zaman bir süre sonra birçok genetik kusurun ortaya çıkması, genetik seçeneklerin azlığından dolayı bu toplumun kısa sürede yozlaşarak soyunun tükenmesi gerekiyor ve nitekim tarihsel süreçte de böyle olmuştur. Sonuçta en başarılı olan halklar genellikle gen çeşitliliğini artıran, yani dışarıdan evlenmeyle, yani egzogami dediğimiz ilkeyle üremeye çalışan topluluklar olmuşlardır. Bu açıdan örneğin Türk tarihinde ve Moğol tarihinde çok sayısız örnek verilebilir. Hemen aklıma gelen bir örnek, örneğin Cengiz Han'ın hayatını anlatan bir film izlemiştim. Cengiz Han daha 7 yaşındayken babası Cengiz Han'ı terkisine alıyor. Yüzlerce kilometre yol giderek Bozkır'da merkitleri bulmaya çalışıyor. Çünkü orada bir arkadaşı var. O arkadaşının yanına oğlunu götürüyor ve
Cengiz Han'ın gelecekteki eşiyle nişanlıyor. Yani geçmişin toplumlarında gen çeşitliliğini artırmaya yönelik sayısız gelenek ve adet vardı. Hatta bazı Orta Asya toplumlarında güçlü, zeki ve yetenekli konuklardan kadınlarını onlarla çiftleştirerek soy almaya çalışıyorlardı. Böyle bir gelenek de vardı. Yani yabancı birisiyle bir kadının birleşmesine bu topluluklarda kötü gözle bakılmıyordu. Yani kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok farklı, çok aykırı toplumların olması bu toplumların dilsel yapılarına da yansıyor. Ve bu toplumların dilleri de birbirinden çok farklı özellikler geliştirebiliyor. İşte bu açıdan baktığımızda Pirahaların dilinin çok yetersiz, hatta dil olmayan bir dile doğru evrilmesi pekala mümkün. Bu durumda Piraha dilinin özellikleriyle günümüzdeki herhangi bir dilin özellikleri arasındaki bir takım aykırılıkların, uyuşmazlıkların ortaya çıkmış olması Chomsky'ciler ve Everett yanlılarının tartıştıkları kadar önemli bir olay değil. Bir önceki videoda bunu anlatmaya çalıştım. Bu açıdan önemli değil. Yani nasıl ki bugün 500 köpek ırkının olması tamamen insanların öznel tercihlerine ve seçme yönelimlerine göre belirlenmişse, belli toplumlar kendi kültürel toplumsal yapılarını inşa ettikten sonra bu yapılara bağlı olarak kendilerini belli bir yola soktuklarında onların dilsel yapıları da ister istemez kendilerine özgü olmak durumundadır. Toplumların birbirlerinden ne kadar farklı olabileceklerini, ne kadar ilginç yapıların ortaya çıkabileceğini merak eden arkadaşlar için burada bir kitabı tavsiye edebilirim. Antropolojinin kurucu isimlerinden birisi olan Ruth Benedict'in geçen yüzyılın başında yazdığı Kültür Örüntüleri isimli kitabı okuyacak arkadaşlar, orada birbirinden aykırı, farklı gelenekleri olan çok ilginç toplulukların geçen yüzyılın başlarına kadar nasıl yaşayabildiklerini, ama sonuçta bu toplulukların zaman içerisinde yok olduklarını göreceklerdir. Şimdi insan toplulukları içerisinde bu kadar değişkenlik, bu kadar farklılık olmasına karşın dillerin bundan etkilenmemesini düşünmek hiç de mantıklı olmayacaktır. Konuyu daha fazla dağıtmadan bugünkü videonun esas başlığına geçmek istiyorum. Bu kadar farklı sayıda ve çok sayıda insan dilinin oluşmasının evrimsel anlamı nedir sorusuna verilebilecek yanıtları birkaç başlık altında özetlemek mümkün. Birincisi, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, günümüzdeki biçimiyle insan dilinin gelişmesinin evrimi milyonlarca yıllık bir sürece dayanıyor. Fakat bu bir iletişim sistemi olarak insan dilinin bugünkü sese dayalı biçimi ve özelliklerini kazanması çok daha yakın bir süreç. Ve bu yakın sürece bağlı olarak son dönemde insan dillerinin sayısındaki olağanüstü artış ve var olan insan dillerinin kolayca ortadan yok olmaları bize şunu gösteriyor. İnsan dilinin evrim ve kökenini araştırırken konunun iki boyutunu bir arada ele almak zorundayız. Milyonlarca yıllık biyolojik, genetik, moleküler düzeydeki evrimsel süreçlere bakmamız gerekiyor bir yandan. Bir yandan da yaşanılan çevre, toplumsal, kültürel ortam ve organların dilin gelişmesindeki rollerine bakmamız gerekiyor. Bu ikisini birlikte ele almadan dili yalnızca biyolojik, genetik bir yapı olarak ya da dili yalnızca toplumsal, kültürel bir yaratım ya da sonuç olarak ele almak
son derece sağlıksız bir yaklaşım oluyor. İkincisi, toplumsal kültürel boyutu göz önüne aldığımızda günümüzdeki diller arasındaki çok sayıda farklılığın ortaya çıkması bu toplulukların yaşadıkları koşullarla, bu toplulukların önem verdikleri kurumlarla, bu toplulukların kendileri için belirledikleri sınırlarla yakından ilişkili. Durum böyle olunca bu toplulukların dillerinin gramer olarak dil bilgisel yapıları birbirlerinden son derece farklı olabiliyor. Fakat bunun aslında bütün dillerde bulunan ortak potansiyel insan türüne özgü iletişim sistemi olarak insan dilinin organları, yapıları ve mekanizmalarının her insanın genetik yapısında var olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bizim dilleri birbirleriyle kıyaslarken bu konuya gereğinden fazla önem vermemiz doğru bir şey değil. Tabii bu söylediğim özellikle dilin kökeni ve evrimiyle ilgili çalışmalar bakımından dil bilgisel verileri, özellikle de karşılaştırmalı dil bilgisinin ayrıntılarında boğulan ve bu konularda hacimli külliyatlar üreten bilim insanlarına bir haksızlık gibi gözükebilir. Ama yapacak bir şey yok. Gerçek bu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mevcut diller arasındaki sayısız farklılıklardan belli anlamlar çıkartmaya çalışmak aslında hem boşuna hem de yararsız bir yöntem. Biliyorsunuz Türkçe'de de vardır bu. Her dilin kendisine özgü bir takım özellikleri vardır. Fakat o dilin ayrıntılarına biraz girdiğinizde karşınıza istisnalar çıkmaya başlar. Bu açıdan Türkçe çok ilginçtir örneğin. Türkçe'de biliyorsunuz büyük ünlü ve küçük ünlü ses kuralları vardır. Büyük ünlü uyumuna, küçük ünlü kurumuna uymayan kelimeleri söyleyişte biz buna uydurmaya çalışırız. Uyabildiği kadar. Ama bu ödünç almalar sayısı arttıkça istisnalar çoğalmaya başlamıştır. O kadar artmıştır ki bugün diyelim Orhun Türkçesindeki kelimeleri analize ettiğinizde orada büyük küçük ünlü uyumuna diyelim uyum %70'lerdeyse günümüzde belki %30'lara 40'lara düşmüştür. Çünkü yaşam ilerledikçe, toplumsal kültürel yapılar çeşitlendikçe, başka toplumlarla ilişkiler sıkılaştıkça bu ünlü kurallarını uygulamak Türkler için olanaksız hale geliyor ve dolayısıyla da bunları göz ardı etmeye başlıyorlar. Örneğin Türkçenin ses yapısı açısından başka ilginç özellikler de vardır. Bilenler bilir. Örneğin Atatürkçe'de yani kök Türkçe'de aslında M, N, B, B, L, H, V, F, R bu harflerin hiçbirisiyle Türkçe sözcükler başlamaz. Dudak ünsüzlükleri dediğimiz örneğin M ile başlayan, R ile başlayan, L ile başlayan bütün kelimeler öz Türkçe değildir. Bunların kökeni mutlaka yabancıdır. Zaten böyle olduğu için dile giren bazı kelimeleri Anadolu'nun değişik bölgesindeki insanlar farklı konuşurlar. Örneğin limon diyemezler, ilimon derler. Neden? Çünkü Türkçe'de başta L harfi olmaz. Olmadığı için ulama yapar, iyi sesini getirir, ilimon der. Ya da Recep diyemez, İrecep der. İrecep der. Neden? İşte dediğim gibi R başta olmadığı için İrecep der. Ya da örneğin doktor diyemez, tohtur der ya da doktur der. Neden? Türkçe'de birinci ve ikinci hecelerde yuvarlak ünlüler bulunmaz. Mutlaka dar ünlünün olması lazım. Bu yüzden doktor diyemez, doktur der. Doktur der. Böyle sayısız örnek var. Bu durum sadece Türkçe'de mi var? Hayır. Batı dillerinde de var bu. İngilizceyi yani ortaokul, lise İngilizcesi görenler bile bileceklerdir.
İngilizce'de örneğin kurallı fiiller vardır, kuralsız fiiller vardır. Kurallı fiillerin işte sonuna ed gelir. Kurallı fiiller. Fakat kuralsız fiillerin birinci, ikinci, üçüncü hallerinin ne olacağı tamamen istisnalara bağlıdır ve bunları ezberlemeniz gerekir. Bu durum örneğin Fransızca ve Almanca'da çok daha fecidir. Çünkü onlarda kurallar çok daha abartılıdır. Örneğin diyelim İngilizce'de işte a teacher, bir öğretmen. Bir de teacher vardır, öğretmen. Burada geçen bir öğretmen belirsiz artikel olarak en, yani a teacher, an apple örneğinde olduğu gibi. Fakat öğretmen bu sabah derse erken girdi dediğimizde belli bir öğretmeni söz ettiğimiz için orada a teacher değil, the teacher, yani belirtili artikel kullanmanız gerekir. İngilizce'de yapı böyledir. Bu kuşkusuz bu durum Fransızca ve Almanca'da da vardır. Fakat Almanca'da ve Fransızca'da işler daha da ayrıntılıdır. Yani örneğin bu dillerde 3'er tane artikel vardır. Almancadan gidersek örneğin die, der, das. Peki bu artikellerin anlamı nedir? Almancanın evrimleştiği ilk dönemlerde bu dilin konuşucuları çevrelerindeki nesnelere dişilik, erkeklik ve cinsiyetsizlik atfetmişler. Dolayısıyla örneğin kitaba das Buch der. Yani kitap değil de o das artikelini getirmen gerekir. Fakat die Helm başlık, miğfer. Bu erkeklerin savaşta kullandığı bir araç olduğu için onun başına die gelmiştir. Ama bir başka kelime der artikeliyle yapılabiliyor. Diğer Batı dillerinde kuşkusuz bunun karşıtları da var. Daha önceki bir konuşmamda da anlatmıştım. İngilizce aslında Almancadan türemiş bir dil. Fakat İngilizceyi konuşanlar Almanca gramerindeki böylesi ayrıntıları ve tırnak içinde fazlalıklardan kurtuldukları için İngilizce Almanca'ya göre son derece pratik, daha kolay öğrenilen bir dil. Daha kolay öğrenildiği ve uygulaması daha basit olduğu için İngilizce son dönemde çok daha yaygın bir özellik kazanıyor. Yani buradan şunu anlatmak istiyorum. Diller arasında yapısal olarak, biçimsel olarak, dil bilgisel olarak son derece çeşitlilik arz edebilir. Fakat bu çeşitliliklerden büyük sonuçlar çıkartmak, bu diller arasında belli bir hiyerarşi oluşturmaya çalışmak doğru değil. Bu diller arasında hiyerarşi oluşturup dillerden bazılarını öne çıkartıp diğerlerini küçümsemek ya da göz ardı etmek nesnel bilimsel tavra uymuyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yeryüzündeki bu kadar çok sayıda dilin olması ve bu dillerin dil bilgisayar yapılarına önem vererek bunlar üzerinde çalışarak belli sınıflandırmalar yapılmaya çalışılması bizim ele aldığımız konu açısından bir önem arz etmiyor. Bir önceki videoda Piraha diliyle ilgili tartışmaları önemsemediğimi bunun için söylemiştim. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni evrimsel süreçte organ, yapı ve mekanizmaları oluştuktan sonra insan dilinin toplumsal kültürel yapı ve çevreye göre yeni biçimlenmeler elde etmesi son derece hızlanmış, yeni diller çok kolay biçimde ortaya çıkabilir olmuştur. Bu gerçekten hareketle diller arasındaki bu kadar farklılığın olmasını yadırgamamak gerekiyor. İkinci olarak da bu kadar diller arasındaki farklılığın
çoğalması, dillerin artmasından farklı sonuçlar çıkartmamak gerekiyor. Şimdi düz mantıkla bakıldığında bugün son 50-60 yıldır İngilizcenin sağladığı dünya ölçeğindeki başarılar ve yaygınlık göz önüne alındığında mantıksal olarak insanların çoğu şöyle düşünüyorlar. Yani bugünkü diller giderek azalacak, belli diller kalacak. Bu kök dillerin dışındaki diğer diller yok olacak. Tabii gelecekte durumun böyle olup olmayacağını bilemiyoruz. Çünkü bunu bilemememizin nedeni şudur. Gelecekteki bu küreselleşme eğilimi, dünyanın küçük bir küresel köye dönüşme eğilimi bu şekliyle sürdüğü müddetçe bu söylenilen olabilir. Fakat insan toplulukları uluslar haline bölünmüş, çok parçalı siyasi yapı giderek kendini daha üretken kılarsa, çatışmalar artarsa ve insanlık yeniden kendi küçük gettolarına hapsolmuş, birbirleriyle didişen ve çelişen topluluklar haline dönüşürlerse bu sefer dillerin sayısı yeniden artmaya başlayacak. Light Warpiri dilini anlatırken kısaca anlatmaya çalışmıştım. Yeni bir dilin hızlı biçimde ortaya çıkabilmesi için olmazsa olmaz iki temel koşul var. Birincisi otorite yokluğu, ikincisi de tam bir izolasyon, yani tecrit olma, yalnızlaşma hali. Eğer ileriki süreçte topluluklar arası ilişkiler, çelişkiler artar ve topluluklar birbirlerinden hızlı uzaklaşmaya başlayarak kendi içlerine kapanırlarsa, bu verili koşullarda dillerin sayısında azalma değil, tam tersine artma görülebilir. Tabii bu söylediklerim varsayım. Bu videoda vurgulamak istediğim konulara esas olarak değindim. Bunlar da nedir? Tekrar etmek gerekirse, birincisi insan dilinin evriminde ikili bir süreç var. Milyonlarca yıla dayanan evrimsel süreç artı yakın dönemli toplumsal kültürel ilerleme ve gelişme. Bu ikisini insan dilinin evrim ve kökenini tartışırken bu iki boyutu hiçbir zaman unutmamalıyız. Buna bağlı olarak insan dilini yalnızca biyolojik, genetik bir içgüdü ya da bir belli yapıların aniden ortaya çıkması olarak ele alamayız. Tam tersine milyonlarca yıllık evrime dayanan böylesi bir süreç gerekir. Fakat insan dili özellikle belli temel yapıları oluştuktan sonra dil bilgisel yapısı ve özelliklerini kavranması toplumsal çevreye ve kültüre doğrudan doğruya bağlı olduğu için bu boyutu da ciddiye almak ve göz önünde tutmak zorundayız. Dilin evrim ve kökenini salt biyolojik veya salt toplumsal kültürel özelliklere bağlayan bazı teorik yaklaşımların kendi görüşlerini netleştirmek için değişik diller arasında sınıflandırmalar yapmaları, bu sınıflandırmalar ışığında belli dilsel özelliklerin, biçimsel özelliklerin öne çıkartılarak bunların insan dilinin temeli ya da vazgeçilmez koşulları olarak belirlemeleri, bu da doğru bir şey değil. Bu tür tartışmalara karşı mesafeli olmamız ve bunları abartmamamız gerekiyor. Yani bugün Batı dillerinden, İngilizceden, Fransızcadan, Almancadan ya da diğer İtalyancadan falan etkilenerek bunları merkeze alarak bütün dillerin yapılarını buna göre sınıflandırmak ve insan dilinin evrensel, dil bilgisel, gramer özelliklerini çıkarmaya çalışmak, bunlar doğru değil. Çünkü bu yapılar her zaman toplumsal kültürel çevreye bağlı oldukları için birbirlerine karşı görelidirler ve bunların birinin ya da diğerinin öne alınmasını gerektirecek bir kerteriz noktası yok.
Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.